Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere azıcık malzeme ile sadece 2 beze ile hazırlayabileceğiniz bir tepsi dolusu kat kat tel tel ayrılan börek tarifiyle geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabının içerisine 1,5 bardak ılık süt ekliyorum. Yarım çay bardağı kadar yoğurt ekliyorum. Yoğurdu ve sütü güzelce karıştırıyorum. İyice karıştırdıktan sonra göz kararı olacak şekilde yaklaşık 2 bardak kadar un ekledim. Bir tatlı kaşığı kadar tuzu unla karıştırdım. O şekilde kullandım. Bir paket kabartma tozu ekledim. Yavaş yavaş spatula yardımı ile karıştırıyorum. Unu azar azar dikkatli bir şekilde eklemeye özen gösterin. İlerleyen dakikalarda ne kadar un kullandığımı sizlerle paylaşacağım. Videomu tam da buraya kadar izlediyseniz her zaman olduğu gibi sizlerden ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Hamurum yoğunlaşmaya başladı. İçerisindeki spatulayı çıkartıp elimle yoğurmaya devam ediyorum. Ben bu tarif için toplamda 4,5 bardak kadar un kullandım. Unun markasına ve kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen kontrollü ekleyin. Hamuru bir süre yoğurma kabında yoğurup toparladıktan sonra masada yoğurmaya devam ediyorum. Bu tarz tarifler yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta özlü ve güzel bir hamur yoğurmaktır. Hamuru ne kadar güzel yoğurursanız yaptığınız hamur işi tariflerinden o kadar memnun kalırsınız. Hamurumu yeteri kadar yoğurma kabında yoğurdum. Hamuru masaya alıyorum. 4-5 dakika kadar daha masada yoğuruyorum. Hamurumu yeteri kadar yoğurdum. Hamur kartı ile ortadan ikiye bölerek bezemi hazırlıyorum. Bu tarifte 2 tane beze yapacağım. Bezeyi hazırladıktan sonra üzerini kapatıp yaklaşık 10 dakika kadar dinlendiriyorum ki daha rahat bir şekilde açılsın. Eğer vaktiniz varsa 20 dakika kadar daha dinlendirebilirsiniz. Ne kadar dinlenirse o kadar rahat açılacaktır. Yaklaşık bir 15 dakika kadar dinlendirdim. Bir tane bezeyi kenara alıyorum. Üzerini poşetle kapatıyorum. Diğer bir bezeyi undan destek alarak oklava yardımıyla açıyorum. İlk etapta elimle biraz büyüttükten sonra oklava ile açmaya devam ediyorum.
Açarken çok fazla aşırı un kullanmamaya dikkat edin. Sadece hamurun oklavaya yapışmasını engelleyin. Hamuru yeteri kadar açtım. Erittiğim tereyağının üzerine yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ekleyip karıştırdım. Yufkanın her yerine değecek şekilde güzelce sürüyorum. ...125 gram kadar tereyağını erittikten sonra yarım çay bardağı ekleyip karıştırdım. O şekilde kullandım. Yağ sürdükten sonra videoda görüldüğü gibi katlıyorum. Her kata bol bol yağ sürüyorum. Bir tane bezeyi açıp katladım. Hemen hızlı bir şekilde diğerini de hazırladım. Üzerini kapatacağım. Bir 10 dakika kadar dinlendiriyorum. Hiç dinlendirmeden hemen direkt olarak da açabilirsiniz. Ben rahat açılması için bir 10 dakika kadar dinlendirdim. Dinlenen hamuru oklava yardımıyla veya merdane yardımıyla açabilirsiniz. Altını üstünü biraz unluyorum. Merdane yardımıyla tepsi boyutunda açıyorum. İlk hamuru açtım, hazırladım, tepsiye yerleştirdim. Yağlı kağıt serdiğim tepsiye aldım. Elimle biraz düzelttikten sonra hızlı bir şekilde diğerini de açıyorum. Diğer bezeyi de açtım, hazırladım. İç harcı için lor peyniri, beyaz peyniri ve maydanozu ekliyorum. Peyniri dilediğiniz miktarda kullanabilirsiniz. Ayrıca isterseniz patatesli olarak da hazırlayabilirsiniz. İç harcını güzelce yaydıktan sonra diğer hamuru da üzerine kapatıyorum. Kenarlarını iyice sıkıştırın. Güzel bir şekilde kabarsın. Kenarlarını iyice sıkıştırdıktan sonra üzerine yumurta sarısı sürüyorum. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Bir tane yumurta sarısı yeterli gelmediği için ben bir tane daha kullandım. Eğer kullandığınız yumurtalar büyükse bir tane de yeterli olacaktır. Keskin bir bıçak yardımıyla veya jilet yardımıyla videoda görüldüğü gibi kesebilirsiniz. Ben üzerine çörek otu ve susam serpiyorum. Dilerseniz kullanmaya da bilirsiniz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında altı üstü güzelce kızarıncaya kadar böreğimi pişirdim. Böreğim fırından çıktı. Kat kat tel tel oldu. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra bıçak yardımıyla dilimleyebilirsiniz. Ben hemen dilimledim. Benim misafirim olduğu için burada çok hızlı davrandım. Bıçak yardımıyla kesip servis tabağına alıyorum. Kat kat tel tel çok lezzetli oluyor. Bana güvenerek tarifi deneyebilirsiniz. Tarifi denedikten sonra o değerli yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Sizler böreğin güzelliğini izlerken bu arada ben de videonun sonuna gelmek üzereyim. Sizlere veda edeyim. Bir videonun
Bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.